Yeni bir videodan herkese merhaba. İnsanlık tarihine baktığımızda gökyüzünün hiçbir zaman yalnızca fiziksel bir boşluk olarak algılanmadığını görüyoruz. Çok erken dönemlerden itibaren insanlar yıldızlara baktıklarında sadece ışık noktaları görmemişler. Bir düzen görmüşler, bir anlam görmüşler. Bu düzen özellikle antik Mezopotamya'dan itibaren okunması gereken bir sistem olarak kabul edilmiş. Gezegenlerin hareketleri de yalnızca astronomik olaylar değil, ama aynı zamanda da yeryüzünde yaşanan gelişmelerle bağlantılı işaretler olarak yorumlanmış. Bu yaklaşımın izlerini hem Babil kaynaklarında hem de daha sonra gelişen Helenistik gelenekte açıkça görmek mümkün. Nitekim Kevin Van Bladen'in Arap Hermesi adlı çalışmasında da vurguladığı gibi bu tür kozmolojik fikirler yalnızca belirli bir coğrafyaya ait olarak kalmamış. Fakat farklı kültürler arasında da aktarılmış, yorumlanmış. Şimdi bu noktada önemli olan şey gökyüzünün yalnızca gözlemlenen bir alan olmaktan çıkıp anlamlandırılan bir yapıya dönüşmesi. Ama bazı topluluklar için bu hiç de yeterli değil. Onlar için gökyüzü sadece yorumlanan bir sistem değil, ama aynı zamanda etkileşime girilen bir alan. İşte bu yaklaşım bizi doğrudan Sabyanlara götürüyor. Özellikle de Harran merkezli Sabyan geleneği. Gökyüzü ile yeryüzü arasında aktif bir ilişki kuran en sistemli yapılardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor ve kabul ediliyor. Bu gelenekte gezegenler yalnızca sembolik anlamlar taşımıyorlar. Aynı zamanda belirli etkilerin taşıyıcısı olarak kabul edilirler. Ve bu etkiler belirli yöntemlerle yönlendirilebilir. Arapçası Gayetül Hakim, Latincesi Picatrix olan metin bu düşüncenin en sistematik ifadelerinden birini sunuyor bize. Bu eserde gezegenlerin belirli zamanlarda farklı etkiler yaydığını ve bu etkilerin ritüeller aracılığıyla yönlendirilebileceği detaylı bir şekilde anlatılıyor. Bu noktada basit bir inanç sisteminden değil, ama uygulamaya dayalı bir kozmolojiden söz ediyoruz. Ve tam da burada kritik bir soru ortaya çıkıyor. Eğer böyle bir sistem gerçekten var idiyse, bu sistem antik dünyadan İslam dünyasına kadar taşındıysa, İslam dünyası bu fikirlerle ne yaptı? Çünkü İslam'ın temel öğretisi son derece açık. Mutlak kudret yalnızca Yaradan'a, Tanrı'ya aittir. Hiçbir ara güç, hiçbir bağımsız etkin mekanizması bu mutlaklığı sınırlayamaz. Ama tarihsel metinlere baktığımızda durumun bu kadar basit olmadığını görüyoruz. Robert Morison'un Astroloji Tartışmaları adlı çalışmasında ortaya koyduğu bir durum var. Şöyle söylüyor: erken dönem İslam düşüncesinde gökyüzü ile yeryüzü arasındaki ilişki tamamen reddedilmiş değil. Tam tersine bu ilişki farklı şekillerde tartışılmış ve yeniden yorumlanmış. Bu da bizi çok daha derin bir soruya götürüyor. Bu fikirler gerçekten ortadan kaldırıldı mı? Yoksa daha kabul edilebilir bir forma mı dönüştürüldü ve İslam düşüncesinin içine entegre edildi? Bu videoda tam olarak bu sorunun izini süreceğiz. Sabyan ritüellerinden başlayacağız. Hermetik düşünceye gideceğiz. Oradan da İslam felsefesine ve tasavvufa uzanan bir hattı takip edeceğiz. Ve belki de en sonunda şunu göreceğiz: bazı fikirler yok olmaz. Sadece şekil değiştirir. İslam mistisizmi gerçekten yalnızca vahiyden mi doğdu? Yoksa kökeninde çok daha eski, çok daha farklı bir gelenek mi var? Çünkü tarihsel kaynaklara baktığımızda İslam dünyasında ortaya çıkan bazı fikirlerin tamamen yeni olmadığını görüyoruz. Tam tersine bu fikirlerin izleri İslam'dan yüzyıllar öncesine varan yıldız merkezli inanç sistemlerine kadar uzanıyor. Ve en ilginç olanı şu: bu sistemler tamamen yok edilmedi. Sadece değişti. İslam düşüncesinin merkezinde yer alan en temel ilke şüphesiz tevhid anlayışıdır. Bu anlayış yalnızca Tanrı'nın birliğini ifade etmez. Aynı zamanda evrende işleyen tüm süreçlerin nihai kaynağının da tek olduğunu vurgular.
Bu çerçevede eğer düşünürseniz evrende bağımsız bir etki alanına sahip ikinci bir güçten söz etmek asla mümkün değildir. Her şey doğrudan ya da dolaylı olarak Tanrı'nın yani Yaradan'ın iradesine bağlıdır. Bu yüzden klasik İslam kelamında özellikle Mutezili ve Eş'ari geleneklerde nedensellik meselesi son derece dikkatli bir şekilde ele alınmıştır. Çünkü eğer doğa kendi başına işleyen bağımsız bir sistem olarak kabul edilirse bu durum ilahi kudretin mutlaklığıyla çelişme riski taşıyor. Ama tarihsel metinlere baktığımızda teorik çerçevenin her zaman bu kadar katı bir şekilde uygulanmadığını görüyoruz. Özellikle erken dönem İslam dünyasında gökyüzü ile yeryüzü arasındaki ilişki tamamen dışlanan bir konu değil. Aksine bu ilişkinin nasıl anlaşılması gerektiği üzerine çok ciddi tartışmalar yürütülmüş. Robert Morrison'un Erken Tefsirlerde Astroloji Çalışmaları adlı eserinde dikkat çektiği bir konu var. Şunu söylüyor. Erken dönem Kur'an yorumlarında gökyüzünün yeryüzü üzerindeki etkisi doğrudan reddedilmiyor. Daha çok bu etkinin mahiyeti ve sınırları tartışılıyor. Bu çok önemli bir detay. Çünkü burada karşımıza çıkan şey basit bir kabul ya da reddetme meselesi değil. Bu bir uyarlama süreci. Gökyüzü ile yeryüzü arasındaki ilişki tamamen inkar edilmiyor. Ama bu ilişkinin bağımsız bir güç olarak anlaşılmasına da izin verilmiyor asla. Yani problem şu. Eğer gökyüzü etkiliyorsa bu etki kime ait? Gezegenlere mi yoksa yaratıcıya mı, yaradana mı? Bu soru sadece teolojik bir tartışma değil. Aynı zamanda farklı kozmoloji anlayışlarının çarpıştığı bir nokta. Burası önemli. Bir tarafta Sabyanlar gibi geleneklerin savunduğu etkileşimsel evren modeli var. Bu modele göre gökyüzü aktif bir güç alanıdır ve doğru yöntemlerle bu güç yönlendirilebilir. Diğer tarafta ise İslam düşüncesini savunduğu mutlak irade anlayışı yer alıyor. Bu anlayışta gökyüzü bir araç olabilir ama asla bağımsız bir güç değildir. Bu iki yaklaşım ilk bakışta uzlaşmaz gibi görünüyor ama tarih bize şunu gösterdi. Bu fikirler sadece karşılaşmadılar ama aynı zamanda da birbirlerine temas ettiler. Ve bu temas yeni bir düşünce formunun ortaya çıkmasına yol açtı. İşte tam bu noktada Sabyanlar yalnızca tarihsel bir merak unsuru olmaktan çıkıyor bizler için. Onlar bu büyük dönüşümün başlangıç noktası haline geliyor. Çünkü gökyüzü ile kurulan bu ilişkiyi en sistemli şekilde geliştiren topluluklardan biri Sabyanlar. Ve bu sistem İslam dünyasına ulaştığında tamamen kaybolmaz. Tam tersine. Aksine farklı bir dile çevrilerek varlığını sürdürüyor. Bu sorunun peşine düştüğümüzde karşımıza çıkan ilk yapı Sabyanlar. Ama burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Sabyanlar sıradan bir dini topluluk değil. Onlar antik dünyanın son büyük kozmolojik sistemlerinden birini temsil ediyor. Özellikle Harran şehri bu geleneğin merkezlerinden biri olarak ön plana çıkmış. Geç antik çağdan İslam'ın ilk dönemlerine kadar varlığını sürdüren bu şehir yalnızca bir yerleşim alanı değil ama aynı zamanda bir bilgi mirasının taşıyıcısıdır. Şinasi Gündüz'ün Anadolu'da paganizm, Harran ve Urfa üzerine yaptığı detaylı çalışmalarda bir şey görüyoruz. Harranlı Sabyanlar antik Mezopotamya, Helenistik düşünce ve geç dönem pagan geleneklerinin bir devamı niteliğinde. Yani burada karşımıza çıkan şey izole bir inanç sistemi değil. Tarihsel olarak katmanlaşmış bir düşünce yapısı. Bu yapının merkezinde ise gökyüzü yer alıyor. Ama burada gökyüzü dediğimiz şey modern anlamda astronominin incelediği fiziksel bir alan değil. Aksine, tam tersine anlam taşıyan, etkide bulunan ve hiyerarşik olarak düzenlenmiş bir sistem. Gezegenler bu sistemin en önemli unsurları. Roger Beck'in gezegen tanrıları üzerine yaptığı çalışmalarda da
vurguladığı bir durum var. Antik dünyada gezegenler yalnızca gök cisimleri olarak değil ama aynı zamanda belirli güçlerin temsilcileri olarak düşünülüyor. Sabyanlarda da bu geleneği devam ettiriyor. Devam ettirdiklerini de görüyoruz zaten. Her gezegen belirli bir karaktere sahip, belirli bir etki alanına sahip ve bu etki belirli koşullar altında ortaya çıkıveriyor. Bu noktada kritik bir kırılma yaşanıyor. Gökyüzü artık yalnızca gözlemlenen bir düzen olmaktan çıkmış. Aynı zamanda da etkileşime girilen bir sistem. Az önce bahsetmiş olduğum gibi Arapçası Gayetül Hakim metni bu anlayışın en sistemli ifadelerinden birini sunuyor bize. Bu metinde gezegenlerin belirli zamanlarda belirli etkiler yaydığı ve bu etkilerin uygun ritüeller aracılığıyla yönlendirilebileceği çok net bir şekilde ifade ediliyor. Bu rastgele bir inanç değil. Belirli zamanlar var, belirli semboller var, belirli uygulamalar var. Ve tüm bunlar bir araya getirildiğinde belirli sonuçlar üretmesi bekleniyor. Şimdi İbni Vahşiye'nin Nabati Tarımı adlı eserinde benzer bir doğa anlayışıyla karşılaşıyoruz. Doğa burada kapalı bir sistem değil. Görünmeyen etkilerin sürekli ama sürekli devrede olduğu çok katmanlı bir yapı. Bu da bize Sabyan düşüncesinin temel varsayımını gösteriyor. Gökyüzü ile yeryüzü arasında sürekli bir bağlantı var, sürekli bir ilişki var. Ve bu bağlantı sadece anlaşılabilir değil, aynı zamanda da kullanılabilir. İşte bu noktada Sabyan sistemi sıradan bir inanç yapısı olmaktan çıkıyor, bir inanç sistemi olmaktan çıkıyor. Bir yöntem haline geliyor. Uygulanılabilir, etki edilebilir. Ve belki de en kritik soru burada şu olabilir. Eğer bu sistem gerçekten bu kadar güçlü ve sistemli ise İslam dünyasına ulaştığında neden tamamen yok olmadı? Çünkü bir zıtlık var orada. Birbirlerini itebilirler. Bu sorunun cevabı bizi bir sonraki aşamaya götürür aslında. Çünkü bu pratiğin arkasında daha derin bir teori var. Ve o teori hermetik düşüncedir. Sabyan sistemini gerçekten anlamak için onu yalnızca neye inandıkları üzerinden değil ama ne yaptıkları üzerinden okumak gerekiyor. Çünkü burada karşımıza çıkan şey soyut bir kozmoloji değil, asla değil. Uygulamaya dayalı sistemli bir pratik bütünü. Modern dünyada bu tür uygulamalar genellikle büyü başlığı altında değerlendiriliyor. Ama Sabyan geleneğinde durum aslında bundan çok daha karmaşık. Çünkü burada söz konusu olan şey rastgele yapılan ritüeller değil. Belirli kurallarla veya belirli kurallara, belirli hesaplara ve belirli zamanlara dayanan bir sistem. Gayetül Hakim metni bu sistemin nasıl çalıştığını açık bir şekilde anlatıyor. Bu eserde gezegenlerin etkilerinin nasıl yakalanabileceği ve belirli araçlarla nasıl yönlendirilebileceği çok detaylı bir şekilde anlatılıyor. Bu noktada 3 temel unsur ön plana çıkıyor. İlki zaman, ikincisi sembol, üçüncüsü düzen. İlk olarak zamana bakalım. Sabyan sistemine göre zaman homojen bir akış halinde değildir. Her an aynı da değildir. Bazı anlar daha uygundur, bazı anlar ise etkisizdir. Bu anlayış gezegen saatleri olarak bilinen sistemde çok somut bir hale geliyor. Her zaman dilimi belirli bir gezegenin etkisi altında kabul ediliyor. Yani zaman sadece ölçülebilen bir şey değil ama aynı zamanda da nitelik taşıyan bir yapı. İslam öncesi ve erken İslam astrolojisi üzerine yaptığı çalışmalarda bu tür zaman anlayışının sistemli bir şekilde geliştirildiğini gösteriyor. İkinci unsur ise sembol. Ritüellerde kullanılan tılsımlar, şekiller ve işaretler var. Sadece görsel unsurlar değildir bunlar. Onlar belirli kozmik etkilerin taşıyıcıları olarak kabul ediliyorlar. Bir sembol çizildiğinde, bir yere neşredildiğinde ya da bir tılsım hazırlandığında bu yalnızca bir nesne üretmek anlamına gelmiyor.
Ama aynı zamanda da belirli bir etkiyi sabitlemek anlamına geliyor. Bu yüzden tılsım kavramı Sabian sisteminde merkezi bir rol oynuyor. Üçüncü unsur ise düzen. Ritüeller belirli bir sıraya göre gerçekleştiriliyor. Hangi gezegenin hangi anda etkili olduğu, hangi sembolün hangi durumda kullanılacağı ve hangi sözlerin nasıl söyleneceği önceden belirlenmiş. Bu durum Sabyan pratiğini diğer birçok gelenekten tamamen ayırır. Çünkü burada sezgisel bir yaklaşım değil ama hesaplanabilir bir yapı söz konusu. Bu yüzden bu sistemi en doğru şekilde tanımlamak için büyü kelimesi aslında yeterli değil. Daha doğru bir ifade belki şu olabilir bilmiyorum ama aklıma gelen o. Bu bir yöntem. Hatta birazcık daha ileri gidersek bu tür erken dönem kozmik teknoloji olarak düşünülebilir. Bu da olabilir. Kozmik teknoloji. Evet. Ama bu noktada kaçınılmaz bir soru ortaya çıkıyor. Eğer evren bu şekilde işleyen bir sistemse ve insan bu sisteme belirli ölçülerde müdahale edebiliyorsa bu etkileşim nasıl mümkün olur? Yani bu sistemin arkasındaki teorik temel nedir? İşte bu sorunun cevabı bizi bir sonraki aşamaya götürür. Çünkü Sabyanların pratikte uyguladığı bu yapı hermetik düşünce içinde teorik bir açıklama bulur kendine. Sabyanların uyguladığı bu sistem tek başına ortaya çıkmış bir pratik değil. Aksine daha geniş bir düşünce geleneğinin parçası. Bu geleneğin en açık ve sistematik ifadesini hermetik metinlerde buluyoruz. Hermetik yazılar özellikle geç antik çağda ortaya çıkan ve evrenin yapısını açıklamaya çalışan bir düşünce sistemini temsil ediyor. Brian Copenhaver'ın hermetik yazılar çevirilerinde de görüldüğü gibi bu metinlerde evren parçalı bir yapı olarak değil ama bütüncül bir sistem olarak kabul ediliyor. Bu sistemin merkezinde ise son derece basit ama son derece de güçlü bir ilke yer alır. O da şu: yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır. Bu ifade çoğu zaman sadece sembolik bir söz gibi anlaşılıyor ama öyle değil. Hermetik düşünce açısından bu evrenin işleyişine dair temel bir prensiptir bu. Bu prensibe göre evren birbirinden kopuk katmanlardan oluşmaz. Bunun tam tersi. Her şey birbiriyle bağlantılıdır. Gökyüzü ile yeryüzü arasındaki kesintisiz bir ilişki bizim aslında anlamamız gereken noktadır. Ve bu ilişki yalnızca fiziksel değil ama aynı zamanda zihinseldir. Hermetik düşüncede evrenin temeli maddeden ziyade akıl olarak görülür. Bu modern anlamda bir zihin teorisi değil, daha çok kozmik bir bilinç anlayışı. İnsan zihni ise bu kozmik yapının küçük bir yansımasıdır. Yani insan evrenden ayrı bir varlık değildir. Aksine evrenin küçük bir modeli olarak kabul edilir. Bu aslında mikrokozmostur. Walter Hanegraaff'ın Hermetik Spiritüelite ve Tarihsel Hayal Gücü adlı çalışmasında vurguladığı gibi hermetik gelenekte insan ile evren arasındaki ilişki yalnızca fiziksel bir bağ değil ama aynı zamanda da sembolik ve zihinsel bir uyumdur. Bu da şu anlama geliyor: İnsan evreni sadece gözlemlemez, aynı zamanda onunla rezonansa girer. Ve bu rezonans belirli koşullar altında yönetilebilir ya da yönlendirilebilir. İşte bu noktada son derece önemli bir noktaya geliyoruz. Çünkü burada Sabyan pratiği ile hermetik teori birleşiyor. Sabyanlar bu etkileşimi ritüeller aracılığıyla uyguluyorlar. Hermetik düşünce ise bunun neden mümkün olduğunu açıklıyor. Eğer evren gerçekten bir bütünse ve insan bu bütünün bir parçasıysa o zaman yukarıdaki ile aşağıdaki arasında bir etkileşim olması kaçınılmazdır. Ve bu etkileşim doğru bilgiyle anlaşılabilir. Hatta belirli ölçülerde yönlendirilebilir. Bu noktada artık elimizde tamamlanmış bir model olur. Gökyüzü etkiler. İnsan bu etkiyi anlayabilir ve belirli yöntemlerle bu sürece dahil olabilir. Ama bu model antik dünya ile sınırlı kalmaz. Çünkü bu düşünce hattı İslam dünyasına ulaştığında
tamamen ortadan kaldırılmaz. Tam tersine yeniden yorumlanır. Ve işte tam bu noktada hikayenin en kritik aşamasına geliyoruz. Şimdiye kadar gördüğümüz tablo çok net. Gökyüzü ile yeryüzü arasında bir etkileşim olduğu fikri bu. Antik dünyada hem pratik hem teorik düzeyde sistemleştirilmişti. Ama asıl kırılma noktası bu fikirlerin İslam dünyasıyla karşılaşması. Çünkü bu noktada artık sadece iki farklı düşünce sistemi değil, iki farklı evren anlayışı karşı karşıya geliyor. Ve tam bu noktada beklenmedik bir şey oluyor. Bu fikirler tamamen reddedilmiyor İslam dünyasında ama aksine İslam dünyasının içine giriyor. Bu giriş rastgele ya da çok kontrolsüz bir süreç değil. Özellikle Abbasi döneminde başlayan çeviri hareketi bu dönüşümün en önemli aşamalarından bir tanesi. Yunanca, Süryanice ve diğer dillerden yapılan çeviriler aracılığıyla antik dünyanın felsefi ve kozmolojik mirası İslam dünyasıyla tanışıyor ve İslam dünyasının içine taşınıyor. Bu süreçte yalnızca Aristoteles ve Platon gibi filozofların eserleri değil ama aynı zamanda hermetik metinler ve astrolojik yazılar da aktarılıyor. Kevin Van Bladel'in Arap Hermesi adlı çalışmasında da çok detaylı bir şekilde göstermiş olduğu bir şey var. Hermes figürü İslam dünyasında yeniden yorumlanıyor. Neredeyse bir bilgelik otoritesine dönüşüyor. Bu da bize şunu gösteriyor aslında. Bu fikirler yalnızca dışarıdan gelen yabancı unsurlar olarak görülmemişler. Aksine belirli ölçülerde meşrulaştırılmışlar. Bu noktada Harranlılar özel bir rol oynuyor. Çünkü Harran bölgesi yalnızca eski bir şehir değil. Aynı zamanda bu bilgi geleneğinin çok canlı kaldığı bir merkez. Harranlı Sabyanlar hem kendi geleneklerini sürdürürler hem de bu bilgiyi yeni entelektüel çevrelere taşımışlar. Bu durum İslam düşüncesi içinde son derece ilginç bir etkileşim alanı oluşturmuş. Bir yanda vahiye dayalı bir teoloji var. Diğer yanda ise gökyüzü ile yeryüzü arasında aktif bir ilişki kuran eski bir kozmoloji var. Antik bir kozmoloji var. Bu iki yapı doğrudan çatışmıyor ama tamamen de birleşmiyor. Bunun yerine çok daha karmaşık bir süreç başlıyor. Uyarlama başlıyor, dönüştürme başlıyor, yeniden yorumlama başlıyor. Peter Adamson'ın erken İslam felsefesi üzerine yaptığı çalışmalarda özellikle bu dönemde antik düşüncenin unsurlarının doğrudan kopyalanmadığını görüyoruz. Aksine tam tersine İslami bir çerçeve içinde yeniden şekillendirildiğini, yeniden yorumlandığını görüyoruz. Yani burada yaşanan şey basit bir aktarım değil, bir dönüşüm. Ama bu dönüşüm henüz tamamlanmamıştır. Çünkü asıl soru hala ortada. Gökyüzü gerçekten etkili mi? Değil mi? Eğer etkiliyse bu etki Tanrı'dan bağımsız mı yoksa Tanrı'nın isteğiyle mi? Yoksa ya da Tanrı'nın kurduğu bir düzenin parçası mı? İşte bu sorular İslam düşüncesinin en kritik tartışmalarından birini başlatıyor. Ve bu tartışma bu videonun en önemli noktasını bizi götürüyor. Çünkü burada artık yalnızca fikirlerin varlığını değil, nasıl kabul edildiğini ya da nasıl reddedildiğini göreceğiz. Ve şimdi bu hikayenin en kritik noktasına geliyoruz. Şu ana kadar gördüğümüz her şey bizi tek bir soruya hazırladı aslında. Bu fikirler İslam dünyasına ulaştığında ne oldu? İlk bakışta verilecek en kolay cevap şu olabilir. Reddedildi. Ama tarihsel metinlere baktığımızda durum bundan çok daha karmaşık. Ve en ilginç kısmı şu. Bu fikirler başlangıçta tamamen reddedilmedi. Tam tersine tartışıldı, yorumlandı ve bazı durumlarda belirli sınırlar içinde kabul edildi. Yine Robert Morrison'un erken tefsirlerde astroloji tartışmaları adlı çalışması bu noktada son derece çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor. Hem çarpıcı hem de öğretici bir tablo ortaya çıkartıyor. Bu çalışmada erken dönem Kur'an yorumlarına baktığımızda gökyüzü ile yeryüzü arasındaki ilişkinin
doğrudan inkar edilmediğini görüyoruz. Ama bu kabul sınırsız değil. Burada çok hassas bir denge var ve o denge kurulmuş. Gökyüzünün etkisi tamamen reddedilmez ama bu etkinin bağımsız bir güç olduğu kabul edilmez. Bu Tanrı aracılığıyla olur der. Yani mesele var mı yok mu sorusu değil. Mesele şu. Bu etki kime ait? Gezegenlere mi? Yoksa Yaradan'a mı? Tanrı'ya mı? İşte bu noktada İslam düşüncesi çok ince bir ayrım yapıyor. Gökyüzü etkileyebilir ama bu etki kendi başına gerçekleşmez. Bu etki Yaradan'ın, Tanrı'nın yarattığı düzenin bir parçası olarak kabul edilir. Yani gezegenler bağımsız aktörler değillerdir. Birer araçtırlar. Bu yaklaşım Sabyan ve hermetik sistemlerle doğrudan bir çatışma yaratıyor. Çünkü o sistemlerde gökyüzü belirli ölçülerde yönlendirilebilir. Ama burada sınır çiziliyor. İnsan bu düzeni tamamen kontrol edemez. Sadece anlamaya çalışabilir. İşte bu yüzden bu dönem son derece ama son derece kritiktir. Çünkü burada yaşanan şey basit bir reddetme değil. Bir filtreleme. Bazı fikirler dışlanır, bazıları yeniden tanımlanır. Bazıları ise farklı bir dilde yaşamaya devam eder. Ve belki de en çarpıcı olan şu. Bu süreçte hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Ama hiçbir şey de tamamen yok olmaz. Climax noktasında gördüğümüz şey şuydu. Gökyüzü ile yeryüzü arasındaki ilişki tamamen reddedilmemişti. Ama yeniden tanımlanmıştı. Peki bu yeniden tanımlanma nasıl gerçekleşti? İşte burada sahneye İslam düşüncesinin en önemli figürlerinden biri girer. Kim mi? El-Kindi. Kindi yalnızca bir filozof değildir. Aynı zamanda antik dünyanın bilgi mirasını İslam düşüncesine taşıyan, İslam düşüncesinin içine taşıyan en erken ve en etkili isimlerden biridir. Peter Adamson'ın Kindi üzerine yaptığı çalışmalarda onu yalnızca çeviri hareketinin bir parçası olmadığını ama aynı zamanda da bu bilgiyi yeniden yorumlayan bir düşünür olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyar. Kindi'nin yaptığı şey oldukça dikkat çekici. O gökyüzünün etkisini ya da o gökyüzünün etkisi fikrini tamamen reddetmiyor. Bu etkinin var olduğunu kabul ediyor ama bu fikri yeni bir dile çeviriyor ve yeni yorumlar getiriyor. Bu dil artık ritüellerin dili değil. Bu doğa felsefesinin dili oluyor. Kindi'nin ışınlar teorisi tam olarak bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Bu teoriye göre evrendeki tüm varlıklar birbirlerine belirli etkiler yayıyorlar. Bu etkiler görünmeyen ama sürekli işleyen bir etkileşim ağı oluşturuyor. Gökyüzü de bu ağın bir parçası aslında. Ama artık bu etki mistik bir güç olarak değil, doğal bir süreç olarak açıklanıyor. Yani gezegenler etkileyebilir ama bu etki büyüsel bir müdahalenin sonucu değil. Doğanın işleyişinin bir parçası olarak kabul edilir. Richard Stelly. Evet, Richard Stelly'nin Kindi'nin kozmoloji anlayışı üzerine yaptığı analizlerde de bazı şeyler görüyoruz. Şöyle, bu yaklaşımın antik astrolojik fikirlerin tamamen reddedilmesi değil, yeniden formüle edilmesi olduğunu söylüyor bize. Bu son derece kritik bir dönüşümdür. Çünkü burada yaşanan şey şudur. Büyü ortadan kaldırılmaz ama adı değişir, yapısı değişir ve en önemlisi meşrulaştırılır. Artık ritüel yoktur ama etki hala var. Artık tılsım yok ama etkileşim hala var. Bu noktada Sabyan pratiği ile hermetik teori farklı bir forma bürünüyorlar ve varlığını sürdürüyorlar. Ve belki de en önemli değişim şu. İnsan artık bu sistemi kontrol eden bir varlık değil. Onu anlamaya çalışan bir gözlemci haline geliyor. Ama bu dönüşüm burada bitmiyor. Çünkü bir sonraki aşamada bu fikirler yalnızca doğa üzerinden değil, insanın iç dünyası üzerinden yeniden tanımlanıyor. Kindi ile birlikte gördüğümüz şey şuydu. Gökyüzünün etkisi fikri tamamen ortadan kalkmadı.
ama doğa felsefesinin diliyle yeniden tanımlandı. Bu önemli bir adım. Ama dönüşüm burada durmuyor. Çünkü bir sonraki aşamada bu etki fikri yalnızca dış dünyada değil, insanın iç dünyasında yeniden kurulacak. İşte bu noktada karşımıza Gazali çıkıyor. Gazali, İslam düşüncesinde yalnızca bir kelamcı ya da hukukçu değil. Ama aynı zamanda dini pratiğin anlamını yeniden yorumlayan en etkili isimlerden biri. Onun yaklaşımında en dikkat çekici olan şey ibadetin sadece dışsal bir eylem olarak değil, içsel bir dönüşüm süreci olarak ele alınmasıdır. Gazali'nin ibadetin iç boyutları üzerinden yaptığı analizlerde de açıkça bir şey görüyoruz. Ritüellerin asıl amacı dış dünyayı değiştirmek değil, insanın kendi iç dünyasını dönüştürmek. Bu son derece önemli bir kırılma. Çünkü burada yön tamamen değişiyor. Daha önce gökyüzüyle kurulan ilişki artık insanın kalbiyle kuruluyor. Ritüel hala var ama amacı değişmiş. Artık bir gezegenin etkisini yönlendirmek için yapılmıyor. Daha çok insanın dikkatini, niyetini ve bilincini bir yöne odaklamak için yapılıyor. Bu noktada Sabyan pratiği ile Gazali'nin yaklaşımı arasında ilginç bir paralellik ortaya çıkıyor. Her iki sistemde de ritüel vardır ama Sabyan sisteminde ritüel dış dünyayı etkilemeye yöneliktir. Gazali'nin sisteminde ise ritüel insanın iç dünyasını düzenlemeye yöneliktir. Bu yüzden bu aşamada yaşanan şey basit bir reddetme değil, bir yön değiştirmedir. Dıştan içe, gökyüzünden insana. Ve belki de en önemli dönüşüm şu: etki ortadan kalkmaz ama artık nerede arandığı değişir. Gökyüzünde değil, insanın içinde. Bu değişim İslam düşüncesinde çok daha derin bir geleneğin kapısını aralar. Çünkü bu noktadan sonra evren ile insan arasındaki ilişki yalnızca kozmolojik değildir. Varoluşsal bir anlam kazanır. Ve bu anlam en güçlü ifadesini tasavvufta buluyor. Gazali ile birlikte gördüğümüz dönüşüm yalnızca bireysel bir yorum değil. Tam tersine daha geniş bir düşünce geleneğinin kapısını aralıyor bizim için. Bu gelenek tasavvuf. Tasavvuf çoğu zaman yalnızca mistik bir deneyim olarak anlaşılır ama daha derinlemesine bakıldığında aynı zamanda kapsamlı bir evren tasavvuru sunduğu da görülür. Bu tasavvurda evren parçalı ve kopuk bir yapı değil. Tam tersine anlam yüklü ve birbirine bağlı bir bütün olarak ele alınıyor. Her şey bir işarettir. Her şey bir yansımadır ve her şey daha yüksek bir gerçekliğe işaret eder. Seyyid Hüseyin Nasr'ın İslam kozmoloji öğretilerine giriş adlı çalışmasında da vurguladığı gibi tasavvufi düşüncede evren ilahi hakikatin sembolik bir ifadesi olarak görülür. Bu son derece önemli bir dönüşümdür. Çünkü burada artık gökyüzü ile yeryüzü arasındaki ilişki fiziksel bir etki meselesi olmaktan çıkar. Sembolik bir anlam kazanır. Yıldızlar artık kaderi belirleyen güçler değillerdir. Onlar anlam taşıyan işaretlerdir. Bu noktada birlik fikri ortaya çıkıyor. Tasavvufun en temel kavramlarından biri olan vahdet, yani birlik, tüm bu sürece yeni bir düzleme getiriyor. Yeni bir düzenleme yaratıyor ve bu düşünceyi yeni bir düzleme taşıyor. Eğer her şey tek bir kaynağın yansımasıysa o zaman evrendeki hiçbir şey bağımsız değildir. Her şey aynı hakikatin farklı görünümleridir. Bu anlayış hermetik düşüncede gördüğümüz bütünlük fikriyle yüzeyde benzerlik gösterir. Kabul. Ama burada kritik bir fark var. Hermetik gelenekte bu bütünlük insanın müdahale edebileceği bir yapı olarak düşünülür. Tasavvufta ise bu bütünlük teslim olunması gereken bir hakikattir. İşte bu yüzden bu aşamada yaşanan şey yalnızca bir devamlık değil, aynı zamanda bir dönüşüm. Yıldızlara yüklenen anlam ortadan kalkmıyor ama değişiyor. Ritüeller yok olmuyor ama yön değiştiriyor. Ve en önemlisi evren artık kontrol edilmesi gereken bir sistem değil.
anlaşılması gereken bir işaret haline geliyor. Belki de bu süreci en iyi özetleyen ifade şu olabilir. Yıldızlara tapınma sembollere dönüştü. Ama hikaye burada bitmiyor. Çünkü bu dönüşüm herkes tarafından kabul edilmez ve bu noktada güçlü bir karşı hareket ortaya çıkar. Şimdi kritik bir noktaya geliyoruz. Bu dönüşümü herkes kabul etmedi. Şimdiye kadar gördüğümüz süreç bir uyarlama ve dönüşüm hikayesiydi. Antik dünyanın kozmolojik fikirleri tamamen yok edilmedi ama yeniden yorumlandı. Fakat bu yorumlama herkes için kabul edilebilir değildi. Çünkü bu süreçte ortaya çıkan bazı fikirler İslam'ın temel ilkeleriyle doğrudan çatışma riski taşıyordu. İşte bu noktada daha sert ve daha net bir yaklaşım ortaya çıkıyor. Bu yaklaşımın en güçlü temsilcilerinden biri İbn Teymiye. İbn Teymiye yalnızca bir ilahiyatçı değil ama aynı zamanda İslam düşüncesinde sınırları yeniden çizmeye çalışan bir figür. Onun yaklaşımında en dikkat çekici olan şey gökyüzü ile yeryüzü arasındaki ilişkiye dair yapılan tüm spekülatif yorumlara karşı açık bir reddiye geliştirmesidir. Yakup Miço'nun İbn Teymiye'nin astroloji eleştirileri üzerine yaptığı analizlerde de gördüğümüz gibi İbn Teymiye astrolojiyi yalnızca yanlış bir bilgi türü olarak değil ama aynı zamanda da teolojik açıdan çok tehlikeli bir sapma olarak değerlendiriyor. Çünkü ona göre gezegenlere herhangi bir etki atfetmek ilahi kudretin mutlaklığını zedeleme riski taşıyor. Bu yüzden de burada artık gri alanlar ortadan kaldırılıyor. Gökyüzü etkileyici bir güç değildir. Gezegenler kader belirleyici değildir ve insan bu tür sistemler aracılığıyla evrene müdahale edemez. Bu yaklaşım Sabyen ve Hermetik geleneklerin temel varsayımlarına doğrudan bir karşı çıkıştır. Artık mesele yorumlamak değil, mesele sınır koymaktır. Bu yüzden bu aşamada yaşanan şey önceki bölümlerde gördüğümüz uyarlama sürecinin tersine bir hareket. Bu bir geri çekilme, bir arınma, bir netleştirme. Ama burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var. Bu reddiye her şeyi ortadan kaldırmıyor. Çünkü fikirler yalnızca yasaklandıkları için yok olmazlar. Bazı fikirler görünmez hale gelirler. Bazıları ise farklı formlar içinde yaşamaya devam ederler. İşte bu noktada videonun başında sorduğumuz soru yeniden karşımıza çıkıyor. Bu fikirler gerçekten yok edildi mi? Yoksa sadece dönüştürülerek ya da dönüşerek varlıklarını sürdürürler mi? Bu sorunun cevabı bizi aslında son aşamaya götürüyor. Şimdi artık başa dönebiliriz. Videonun en başında bir soru sormuştuk. Bu fikirler yok edildi mi? Yoksa dönüştü mü? Şimdi elimizde yeterince veri var. Sabyanlar gökyüzüyle etkileşime girilebileceğini söylüyordu. Hermetik düşünce bu etkileşimin neden mümkün olduğunu açıklıyordu. İslam düşüncesi bu fikri tamamen reddetmedi ama sınırlandırdı. Yeniden tanımladı. Elkindi bu etkiyi doğa felsefesine çevirdi. Gazali bu etkiyi insanın iç dünyasına taşıdı. Tasavvuf bu ilişkiyi sembolik bir dile dönüştürdü. Ve İbn Teymiye ve onun gibi isimler bu sürecin sınırlarını çizdi. Yani hiçbir aşamada bu fikirler tamamen ortadan kalkmadı. Sadece şekil değiştirdi. Sabyan ritüelleri yok olmadı ama artık aynı isimle anılmıyorlar. Aynı şekilde uygulanmadılar ve uygulanmıyorlar. Aynı amaçla kullanılmıyorlar. Ama özlerinde taşıdıkları fikir yaşamaya devam etti. Gökyüzü ile insan arasındaki ilişki fikri tamamen kaybolmadı. Sadece farklı bir dile çevrildi. Ve belki de en önemli nokta şu. Bu fikir doğrudan reddedildiğinde yok olmadı. Ama kabul edilebilir bir forma dönüştürüldüğünde çok daha uzun yaşadığı kanıtlandı. İşte bu yüzden bu hikaye bir yok oluş hikayesi değil, bir dönüşüm hikayesidir. Bu noktada gördüğümüz şey yalnızca tarihsel bir aktarım değil, daha derin bir zihinsel dönüşüm aslında.
Çünkü burada değişen şey sadece fikirlerin içeriği değil. Değişen şey o fikirlerin nasıl anlaşıldığıdır. Thomas Kuhn'un Bilimsel Devrimlerin Yapısı adlı eserinde ortaya koyduğu gibi bazı değişimler yeni bilgilerin eklenmesiyle değil, mevcut bilginin farklı çevrelerde yeniden yorumlanmasıyla gerçekleşir. Yani dünya değişmez ama onu görme biçimimiz değişir. İşte burada yaşanan tam olarak budur. Sabyanların evreni yok edilmedi. Hermetik düşüncenin bütünlük fikri kaybolmadı. Ama bu fikirler İslam düşüncesi içinde farklı anlam kazandılar. Gökyüzü artık müdahale edilecek bir alan değil, yorumlanacak bir işaret haline geldi. Ritüel artık dış dünyayı değiştiren bir araç değil, insanı dönüştüren bir süreç oldu. Yani bu bir yok oluş değildi. Bir paradigma değişimiydi. Aynı kavramlar, farklı anlamlar. Aynı yapı, farklı yorumlar. Ve belki de en dikkat çekici olan şudur. Bu değişim çoğu zaman fark edilmeden gerçekleşir. Çünkü isimler değiştiğinde insanlar çoğu zaman içeriğin de değiştiğini zanneder. Ama bazen sadece dil değişir. Şimdi geriye dönüp baktığımızda karşımıza oldukça ilginç bir tablo çıkıyor. Yıldızlara bakan bir insan, onlarla ilişki kurmaya çalışan bir gelenek ve bu geleneğin yüzyıllar boyunca değişerek varlığını sürdürmesi. İsimler değişiyor, yöntemler değişiyor ama bazı fikirler aynı kalıyor. Ve bu noktada belki de en önemli soru şu. Bugün yaptığımız ritüellerin ne kadarı gerçekten yeni? Ne kadarı farkında olmadan geçmişten taşınan bir düşünce biçiminin devamı? Belki de bazı şeyler sandığımızdan çok daha eskidir ve belki de biz sadece onları farklı isimlerle yeniden keşfediyoruz. Bu videoda Sabyanlardan hermetik düşünceye, oradan İslam felsefesine ve tasavvufa uzanan bir dönüşüm hattını inceledik. Ama bu hikaye burada bitmiyor. Çünkü bu dönüşümün en derin ve en karmaşık ifadesi henüz karşımıza çıkmadı. Daha sonraki videolarda bu dönüşümün en uç noktasına gideceğiz. İbni Arabi. Gerçeklik nedir? İnsan kimdir ve evren gerçekten ayrı bir şey midir? Eğer bu soruların peşinden gitmek istiyorsanız bu sadece bir başlangıç. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.